Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mr.Fletcher'ımız hala bitmedi. Bu videomuzda şapkasını ve papyonunu öreceğiz. Artık tilkimizin aksesuarlarına geçebiliriz. Şapkasını öreceğiz. Şapkası için ayakkabısına kullandığımız mavi ve beyaz kullanacağım. Beyaz gövdesine kullandığım değil, gövdesine krem kullandım. Her ne kadar dilim sürçüp beyaz desem de şapkasına beyaz kullanacağız, krem değil. Öncelikle mavi ile başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 32 sık iğne olana kadar arttıracağız. İkinci sırada hep arttırma yapacağız. Üçüncü sırada bir örüp bir arttırma. Dördüncü sırada iki örüp bir arttırma yaptıktan sonra şapkanın üst kısmını tamamlamış olacağız. Sık iğneye geldikten sonra artık şapkamızı aşağı doğru indireceğiz. Bu yüzden 5. sıramızda sadece arka ilmeklerden örüyoruz. Şu bizim ön ilmeğimiz, arka ilmeğimiz BLO olarak öreceğiz 32 tane sık iğneyi. Bir sıra daha 32 sık iğne örelim ama. Şimdi 7. sıraya geldik. Bu sırada azaltmaya başlayabiliriz. Önce 7 örüp bir azaltacağız. 2 kere azaltma işlemi yapacağımız için önce 7 örüp bir azaltıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 azaltmamızı yapalım. Şimdi 14 öreceğiz ve bir kere daha azaltma yapacağız. 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 ördüm. Bir tane azaltıyorum ve geriye kalan 7 tane sık iğnemi de birer tane olmak üzere örüyorum. Şimdi bu sırada da 2 kere 13 örüp bir azaltacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Aynı şeyi bir kere daha yapacağım. Dokuzuncu sıraya geldiğimizde önce 6 örüp bir azaltma yapacağız. Altı ördüm, bir tane azaltıyorum. Daha sonra 12 örüp bir azaltacağım. İki tane ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Daha sonra da geriye kalan bu 6 sık iğnede her birine birer tane örüyorum. Onuncu sıraya geldiğimizde ise 11 örüp bir azaltma işlemini 2 kere yapacağız. Bir ördüm. Bir azaltıyorum. Bir kere daha yapalım. Bir tane daha azalttım bu şekilde. 24 tane sık iğnemiz oldu şu an. 10. sırayı da tamamladık. Şimdi 11. sıradan 14. sıraya kadar 24'er sık iğne öreceğiz. Yani her sık iğne bir sık iğne yapacağız. Daha sonra beyaza geçeceğiz. Beyazda da 24 sık iğne yapacağız. Daha sonra şapkanın uzantı kısımlarını yapacağız. Şimdi 11'den 14'e kadar arttırma azaltma yapmadan örelim. Şimdi 14. sıraya geldim. Daha başlamadım. 15. sırada renk değiştireceğim için 14. sırada şöyle bir farklılık yapacağım. Bundan sonraki sıralarında da hep bunu yapacağım artık. 14. sıranın ilk ilmeğine ilmek kaydırmayla bir geçiyorum önce. Bir saniye. İlmeğimi buraya kaydırdım. Şimdi bakın bu sırayı düz hale getirmiş oldum. Renk değiştirirken bu bizim için önemli. Bir zincir çekerek yukarı çıkmış oldum. Zinciri çektiğim aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Arttırma, azaltma hiçbir şey yapmayacağım. Normalde 14. sırada ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Şimdi bakın son ilmeğime geldim. Buraya battım. Sık iğnemi geçeceğim renkle beyazla tamamlıyorum. Bunu da çektim. Bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi renk geçişini yaptım. Düz olması için o 14. sırada ilk ördüğümüz sık iğneye ilmek kaydırmayla geçiyorum. Bakın şu an düz oldu. Eğer bunu yapmasaydım basamak gibi görünecekti renk geçişi. Yani şapkada biraz daha hoş dursun diye böyle yaptım. Yoksa diğer yerlerinde çok da önemli değil. Daha sonra
zincirimi çekiyorum. Bir üste çıkmış oldum. Ve buraya battım. 15. sırama başlamış oldum. Ve tamamen işte her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde 15 ve 16'da da öreceğim. Şimdi renk geçiş yerindeki ipleri de birbirine bağlamayı unutmayalım. Ama maviyi kesmiyorum. Zaten tekrar maviye geçiş yapacağım. O dursun orada. Şunu biraz kısaltabiliriz ama. Şimdi 15'i tamamladık. 16'ya ilmek kaydırmayla geçiyorum. Aynı şekilde üste çıkarak devam ediyorum. 16. sırada da 24 sık iğne yapacağız. Geldik 16'nın son sık iğnesine. Burada da bu şekilde renk değiştiriyoruz. Beyazla değil maviyle tamamlıyorum. Ve buraya ilmek kaydırmayla geçiyorum. Bakın burada sıra farkı belli olmuyor renk geçişinde. Daha düzgün durduğu için şapkada bunu tercih ettim. Şimdi 2 örüp 1 arttırma işlemini 8 kere yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi ben böleceğim tabii ki. Bir tane ördüm. 1 arttırıyorum. Bu arada arttırmaya geçtik çünkü şapkanın bu kısmını genişleteceğiz biraz. 1 örüp 1 arttırdım. Şimdi 2 örüp 1 arttırma işlemimizi 7 kere yapacağım. En sonunda yine gördüğünüz gibi bir sık iğnemiz kaldı. Onu da ördüm. Ve buraya ilmek kaydırmayla geçiş yaptım. Şimdi bu sırada da 3 örüp 1 arttıracağız. Yine aynı şekilde çıkıyorum. Aynı ilmeğe battım. Birinci sık iğnem 2 3 örüp 1 arttırıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son artırmamızı yaptıktan sonra ilk ilmeğimize yine ilmek kaydırmayla geçiyoruz. Benim için şapka tamam. Ama siz daha geniş olsun ben istiyorum derseniz işte 4 örüp 1 arttırmayla devam edebilirsiniz. Şimdi iplerimizi keselim. Dikiş için biraz tabii ki uzun bırakıyorum. Bunu da şu aşağıdaki iple bağlayalım ki sökülmesin. Bunu kesebiliriz. Bu şekilde şapkamızı tamamlamış olduk. Şimdi papyonunu örelim. Papyonu için 30 tane zincir çektim. Bu zinciri döndürüyorum. Ve zincirde şu üst ilmeğine batıyorum. Oraya ilmek kaydırmayla geçtim. Bir tane zincir çekiyorum ve buradan başlayarak sıra sonuna kadar 30 tane sık iğne yapacağım her bir zincire batarak. Burada dikkat etmeniz gereken zincirin dönmemesi. Her zaman aynı kısmına batın. Ben zincirin şu üst ilmeğine basmayı tercih ediyorum şuraya.
tane sık iğnemi yaptım. Ben ilk ilmeğine bir sık iğne ile geçiyorum. Şimdi 5 sıra daha 30 sık iğne yaparak papyonu tamamlayacağım. Papyonumuzu 6 sırayı ördük, bitirdik. Şimdi şöyle yaptım. Öncelikle bir tane ilmek kaydırıp bunu düzgünleştirdim. Sonra şu şekilde ikiye katladım. Karşıdaki sık iğneye şöyle saymadım, göz ayar yaptım. İsterseniz tam ortalayabilirsiniz sayarak. İlmek kaydırmayla geçtim. Aynı şeyi aşağıda da yapacağım. Ama bu sefer 2 tane ilmek birden. Yani şurada şöyle 2 ilmek aldım, görüyorsunuz. Evet. İpi çektim. Bu şekilde sıkıştırdım. Sıkıştırdıktan sonra ipi biraz epey uzun kesiyorum çünkü saracağız. Çıkarıyorum ipimi ve şu şekilde, şu yönde sarıyorum ki papyonumuzun ortasını oluştursun. Bu şekilde güzelce sardıktan sonra şu zincire ilk başlarken o uzun kalan iple birbirlerine bağlayalım. Şu şekilde. İyice sıkı bağlıyorum, açılmasın. O uzun kalan iple de papyonumuzu boynuna dikeceğiz.